Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz Müslim battaniyenin yapımını sizlere göstereceğim bugün. Hem çok kolay hem çok güzel olan bir Müslim battaniye yapacağız. Bir tarafı desenli, bir tarafı düz. İki parça kumaşımız var. Kumaşımızın boyu 1.10, eni 80 santim. Kumaşımız yüz yüze bakacak şekilde katlıyoruz. 1 santim kalınlığında elyaf kullanıyoruz. Kumaşımızı elyafın üzerine yerleştiriyoruz. Dört bir tarafını iyice iğneliyoruz. Dikişini yaparken elyafımızın kaymasın diye. Ve kenar dikişini yapıyoruz. Kenar dikimizi yaptıktan sonra çevirmemiz için az bir şey açıklık bırakıyoruz. Ve şimdi de kenarda fazlalık elyafları kesiyoruz. Fazlalık elyafları kestikten sonra açık bıraktığımız yerden battaniyemizi çevireceğiz. Battaniyemizi çeviriyoruz. Çevirdikten sonra açık bıraktığımız yerden battaniyemizin kapama işlemini yapıyoruz. Evet, battaniyemiz kenarı için hazır şu an. Kenarını elimizle öreceğiz. Evet arkadaşlar, battaniyemizin kenarına trabzan yapacağız şimdi. Trabzan için ben bu ip ve bu tığı kullandım. Siz istediğiniz ipe göre de tığ kullanabilirsiniz. İpimiz biraz karışık. Karışıklığını düzeltelim. Evet, ipimizi parmağımıza doluyoruz. Siz istediğiniz gibi elinize dolayabilirsiniz. Ben böyle rahat ettiğim için bu şekilde ipimi doluyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra ipimi battaniyenin kenarından yapmaya başlıyoruz. Battaniyemizin içi elyaf olduğu için tığımız biraz zor batıyor. Elimize alışana kadar biraz sıkıntı olabilir. Elimize alışınca rahat edersiniz. 3 zincir çekip 1 santim boşluk bırakarak trabzanımıza başlıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 2, 3. İp almadan bir ilmek batıyoruz. Batabilirsek tabii biraz zor batıyoruz. İpimizi tığımıza doluyoruz. Bir kere de çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip battaniyemizin köşesine batıyoruz. Evet, bunu aynı şekilde yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere batıyoruz. Battaniyemizin köşesi güzel olması için batmış olduğumuz deliğe 3 kez batıyoruz. Bir, iki, 3 zincir çektik. Birer santim ara bırakıp tekrar batıyoruz.
bir ilmek yapıp tekrar 3 zincir çekeceğiz ama tığımız battaniyemize biraz zor geçiyor. Tekrar 3 zincir çektik. Köşemiz bu şekilde oldu. Battaniyemizin dört bir köşesini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir, iki, üç. Tekrar batıyoruz. Batamadık tabi. Biraz zor oldu ama. Battaniyemizin köşesi arkadaşlar bu şekilde olacak. İkinci köşesini yapıyoruz. Ben burada tığımı değiştirdim arkadaşlar. O tığı yeni aldığım için biraz zor batıyordu. Bu da aynı numarada tığ. Sadece bunu devamlı kullanmış olduğum bir tığ olduğu için bununla daha rahat batabildiğim için bu tığla değiştirdim. Yine aynı şekilde yapıyoruz. 3 zincir çekip bir ilmek batıyoruz. Battaniyemizin dört bir köşesini bu şekilde yapıyoruz. Battaniyemizin son kenarına geldik arkadaşlar. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 3 zincir çekip bir ilmek batıp tekrar 3 zincir bu şekilde devam ediyoruz. Birazdan battaniyemizin bitişini yapacağız. Battaniyemiz çok güzel oldu arkadaşlar. Hem çok güzel hem de çok kolay.
Evet arkadaşlar, şu an battaniyemizin son köşesini yapıyoruz. Battaniyemizin diğer köşelerini nasıl yaptıysak bunu da aynı yapıyoruz. 3 zincir çekip 3 kez aynı deliğe batıyoruz. Ve battaniyemiz bitmiş oluyor. Burada 3 zincir çekiyoruz. Başlamış olduğumuz noktada tersinde bir zincir çekerek battaniyemizi bitiriyoruz. Başlarken başlamış olduğumuz ipi arkaya atıp bir zincir çektikten sonra ipimizi kesip iki ipi birleştirip düğüm yapıyoruz. Ve battaniyemiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Battaniyemizin bitmiş hali. Dekor amaçlı battaniyemizin kenarına kullanmış olduğum ipten böyle bir bağcık hazırladım ben. Battaniyemizi bağlıyoruz. Dekor amaçlı kullanıyoruz. İsterseniz siz yapmayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, battaniyemizin son hali. Bizi izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Beğeni butonuna dokunup kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.